Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle bu çorap patik çalışmasını yapacağız. Hem çorap şeklinde hem de patik olarak da kullanabilirsiniz. Ben gri ve beyaz rengi tercih ettim. Daha önce biliyorsunuz tulum yapmıştık bu renklerden. Ona takım olsun diye yine aynı ipler. Artan iplerimi kullanıyorum. Tığ numaramda 3. Şimdi çorabımıza başlarken sihirli halka yapacağız. Şöyle bir, iki kere doluyorum. Ve yaptığım halkanın içine girdim. Bir, iki, üç zincir çektim. Bu yaptığımız halkanın içine 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. 10 tane trabzanı yaptıktan sonra önce şu ipi tespit ediyorum ve şu aradaki ipi çekiyorum. Uzun ipimi değil. Önce şu ortayı tam sabitliyorum. Daha sonra da uzun ipimi çekiyorum ve orayı kapatıyorum. Eğer bu arayı böyle çift dolayarak yaparsanız burası kesinlikle açılmaz. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine geliyorum. Ve şu ipi de şöyle saklayacağım, içinde yürüteceğim. Birleştirmemi yapıyorum. 3 zincir çektim. Her 10 tane trabzanın tepesinin hepsine çift batarak 20 tane trabzanımız olacak bu sıra. Her tepeye ikişer kere batıyorum. Ve son çiftimi de yapıyorum. 20 tane trabzanımız oluştu. Şimdi yine ilk yaptığımız zincirin tepesine birleştirmemi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Önce hemen dibine yapıyorum. Çift olarak başladım. Bir tek, yanındakine çift. Bir tane tek yaptım. Yanındaki tepeye çift yapıyorum. Bu sıra bir tek bir çift olarak toplamda 30 tane trabzanımız olacak.
Şimdi sondaki boşluğa tek yapıyorum. Ama yine de bir sayalım arkadaşlar. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 tane trabzanımız olduktan sonra yine bunun tepesine birleştirmemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu rengimi kesiyorum. Şimdi beyaz rengimize geçiyoruz. Bu patiğimizin burun kısmı oldu. Şimdi hemen şunun dibinden eklememi yapıyorum. 3 zincir çektim. Şimdi her sıra bu 3 zincir çektiğimiz zaman hemen dibine yapıyoruz. Yani burada bir tane artırmamız olacak. Diğerlerinin hep tepelerine batarak tek tek yapıyoruz. Beyaz ipimizi de yürütelim içinde. 30 trabzanımız vardı. Bu sıra 31 tane trabzanımız olacak. Ve sonuncuya da bir tane yapıyorum. Toplamda 31 tane trabzanımız oldu. Şu yürüttüğüm ipi de kesiyorum. Ve yine ilk trabzanın tepesine birleştirmemi yaptım. 3 zincir çekiyorum ve yine ilk hemen dibine bir tane daha trabzan yapıyorum. Sadece artırmamız başlarken arkadaşlar, bir de artırma yok. Hepsini tek yapıyoruz. Ve yine hepsinin tepesine tek tek yaparak bu sırada da 32 tane trabzanımız olacak. Yine son 32. trabzanımı yaptım. Birleştirmemi yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve yine ilk ilmeği artırarak başlıyorum. Ve bir ilmek de bu sırada artırmış olduk. Üçüncü sıradayız. 33 tane trabzanımız olacak. Son boşluğuma trabzanımı yaptım. Toplamda 33 tane trabzanımız oldu. Yine birleştirmemi yapıyorum. Ve hemen dibine batarak bir tane daha artırmış olduk. Bu dördüncü sıramız. Bu sırada da toplamda 34 tane trabzanımız olacak. Otuz dördüncü trabzanımı yaptım ve yine birleştirmemi yapıyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Bu son artırmamız. Yine dibine battım. 5. sıradayız. Toplamda 35 tane trabzan olacak. Son beyaz sıramızda.
Ve bu da 35. trabzanım. Birleştirmesini yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve beyaz ipimizi kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada büyütmesini söyleyeyim. Eğer bir beden, yani birazcık daha büyümesini istiyorsanız şuradaki artırmayı en son bir çift bir tek yapmıştık. Siz bir sırada iki tek bir çift yaparak burundan büyütebilirsiniz. Daha da büyütmek istiyorsanız 10 başlamıştık. 12 veya 14 başlayın. Buradaki sayıları büyüttükçe sıraları da uzatın. Yani beyazdan 5 sıra yaptıysak siz 5 6 7 sıra yapabilirsiniz. Bu şekilde patiğimiz istediğiniz ebata kadar büyür. Şimdi şu anda şu konumdayız. İpi kopardığımız yeri şöyle tam orta noktaya getiriyorum. Topuk kısmını yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim. İpi bekletiyorum. Şimdi şu ipi kopardığımız yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. deliğe girdim. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Ve şimdi dibine batarak başladım. 2, 3, 4, 5, 6, hatta şu beyaz ipi de saklayalım. 7 tane trabzan yaptım. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Tekrar tığıma doluyorum. 7 tane trabzan yapacağım. Üç zincir çektim, geri dönüyorum. Hemen yine dibine batıyorum. 2, 3, 4, 5. Altı ve 7 tane trabzanı yaptım. Şimdi bu arada 6 tane sık iğne yapmıştık. Bunları çift çift alarak 3'e indireceğiz. İlkine giriyorum. Tığımda bekletiyorum. Yanındakine de giriyorum. Şu anda tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden çektim. Bir ilmek alıyorum. Yanındakinden de alıyorum. Bu üçünü birlikte aldım. İkinci azaltmamızı yaptık. Bir ilmek aldım. Yanındakinden de aldım. Üçünü birden topladım. Yani 6 ilmeği 3'e indirdik. Tekrar şimdi tığıma doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu son sıramız. Yine dibine batarak başlıyorum.
2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzan yaptım. Şimdi burada 3 tanenin tam ortasına batıyorum ve 1'e indirdim sık iğnemi. Tığımı doluyorum ve geriye kalan 7 tane trabzanımı yapıyorum. Topuk kısmımız bitti arkadaşlar. Şu yürüttüğümüz ipleri kesebiliriz. Şimdi burası patiğimizin ön kısmı. Şu gördüğümüz taraf. Şimdi şöyle tersini çeviriyorum. Ve buradaki trabzanın tepesinden şu ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi şu arayı birbirine karşılıklı gelecek şekilde ekleyeceğiz. Bakın şöyle ekledik. Şuraya 2 zincir çektim. Ve buradaki ipimi kesiyorum. Şöyle şuraya da sabitleyelim tekrar. Patiğimizin çorabımızın topu kısmı da oluştu. Şimdi şuradaki beyaz kısma geçiyoruz arkadaşlar. Yani şu artık topukla bilek kısmını birleştireceğiz. Yine beyaz renkli ipime geçiyorum. Bir tane zincir çektim. Tam eklediğimiz noktaya şöyle giriyorum. Üç tane zincir çektim. Şimdi bu kenarlarda 3 sıra trabzan yapmıştık. 3 tane boşluğumuz var arkadaşlar. Bunların hepsinin içine çift çift giriyorum. Yani her boşluğa 2 tane yapıyorum. Şimdi buradaki boşluktan diğer öne geçerken bakın bu boşluğun içine tekrar bir tane daha yapıyorum. İkinciyi çekmiyorum. Tığıma doluyorum. İlk griyi battığımız noktaya giriyorum. Bir tane çektim. Şu üçünü birlikte topluyorum. Öndeki beyaz gördüğümüz trabzanların tepesinin hepsine tek tek. Ve şurada da yine geçiş yerinde aynı işlemi yapacağız. Diğer tarafta yaptığımız gibi.
Şimdi grideki boşluğa geçmeden önce tığıma doladım. Tam bunun dibindeki sık iğnenin aynı yere battım. Bir kere çektim. Ve buradaki boşluğun içine giriyorum. Bir tane çektikten sonra bu üçünü birlikte. Şimdi boşlukların hepsini ikişer tane yaparak devam ediyorum. Buradakinde 3 tane olmuş oluyor arkadaşlar. 2. Tam ilk çıktığımız yerin hemen şöyle dibine bir tane daha yapıyorum. ...32 tane trabzanımız var. Şimdi bunun ilk yaptığımız tepeye birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve her bir trabzanın tepesine tek tek trabzan yapıyorum. Böylece bu şekilde 3 sıra arkadaşlar 32 trabzanımızı devam edeceğiz. Yani 3 sıra beyaz rengimizde ikili trabzan olarak öreceğiz. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bir birleştirmemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve beyaz rengi koparıyorum. Şimdi bilek kısmının lastiğine başlayacağız. Tekrar gri renge geçiyorum. Hemen şuradan başlayalım. Ve bütün trabzanların tepesine bir sırada gri rengimizde ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şu ipleri de saklayın aynı zamanda yaparken arkadaşlar. Birleşme yerine geldiğimiz zaman normalde arkadaşlar şöyle birleştiriyoruz. Şimdi lastiğe geçeceğimiz için ilk trabzanın arkasından girdim. Şöyle birleştirmemi yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar aynı trabzanı önden alıyorum. 1. Şimdi bir tane arkadan alıyorum. İkinci ilmeğim arkadan. Üçüncü ilmeği önden alıyorum. Bir ters bir düz lastik yapıyoruz.
Şimdi arkadan ve önden. Son ilmeği arkadan aldım ve sırayı tamamladım. Tekrar ilk ilmeğin içine giriyorum ve birleştirmemi yapıyorum. 1 2 3. sıradayız. Yine önden aldığımız ilmekleri önden, arkadan aldığımız ilmekleri arkadan yapıyoruz. Dört sıra lastik yapıp bitireceğiz arkadaşlar. 3. sıradayız. Bir sıra daha yapalım. Patiğimizi bitirelim. Evet, 4. sıranın sonuna geldim. Şöyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki ipimizi de şöyle içeri doğru saklayalım. Evet, böyle cici çorap patiklerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi şu amblemden yapalım bu tarafına da çorabımızın. Yine öğrendiniz büyük bir ihtimalle tulumu ve bereyi yaparken ama yine bir tanesini beraber yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. İlk yuvanın içine bir tane sık iğne. Daha sonra tığıma doluyorum. Yanındakinin içine dolamalı sık iğne yaptım. Üçünü beraber çektim. Bir yanındaki zincirin tepesine sıkı bir şekilde ikili trabzan. Bir yanındakine şöyle normal bir trabzan yapıyorum. Daha sonra yanındaki zincirin tepesini içine 4 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4. Aynı boşluğun içine 4 tane trabzan yaptım. Şimdi yanındaki zincirin tepesine devam ediyoruz. 1 yanındakine yapıyorum. 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. Şimdi tığıma doluyorum. Ve buraya sıkı bir şekilde ikili trabzan. Daha sonra yine tığıma doluyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Ve son zincirin içine de normal bir sık iğne yapacağız. Ve şöyle bir zincir çekip onu kesme payını bırakarak dikme payını bırakarak kesiyorum. Şimdi bu ipimizle dikeceğimiz için şunu arkaya doğru yürütebiliriz.
Bunu da patiğimizin şöyle şuraya, diğerine bakayım, tam topuğunun hizasına dikmişim şöyle. Bu şekilde buraya dikeceğiz arkadaşlar. Evet, çorap patiğimiz de bitti arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şöyle koyalım. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.